Selamün aleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir pide tarifi vereceğim. Patates dolgulu pide tarifi. Çok kolay bir tarif, çok da lezzetli. Tarifimizin hamur için 2 su bardağı ılık süt. Sütü sevmeyen suda koyabilir. Sütümüzü ilave ettik. 1 paket maya. Kuru maya yoksa yaş maya da koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Ben şekerimi biraz tepeleme doldurdum. Tepeleme 1 yemek kaşığı dolu. Silme olursa 2 yemek kaşığı oluyor. Spatula ile öncelikle karıştırıyorum. Hamurumu spatula ile toparladım. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Çok kolay bir tarif, çok da lezzetli. Bu şekilde yapıp dolaba koyabilirsiniz. Daha sonra da ısıtıp yiyebilirsiniz. Hamurumuz sert bir hamur olmasın. Yumuşak hamur olsun. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa çöreğimizde, pidemizde o kadar güzel olur. Elimizi hafiften yağlayalım. 1 yemek kaşığı kadar yağ olsa yeterli. Hamurumuzu toparlamak için. Hamurumu toparladım gördüğünüz gibi. Üzerini kapatacağım. Hamurum mayalansın. Beş tane patatesin kabuklarını soydum. Küp küp doğrayıp bu şekilde haşlarsak daha güzel olur. Patatesin vitamin içinde kalır. Ben 5 tane küçük boy patates seçtim. Patatesleriniz büyükse 2 tane 3 tane de yeterli. Üzerine su koyalım. Hafiften patatesleri basacak şekilde olsa yeterli. 1 tatlı kaşığı tuz koyalım. Karıştıralım. Kapağını kapatıp ocağımıza alalım. Patateslerimiz haşlanıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel pişti. Lokum gibi oldu. Ocağımızdan alalım. Tabağıma çıkardım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. 2 yemek kaşığı süt. Kaşar peynir koyalım. Rendelenmiş. Elinizde yoksa koymayabilirsiniz. Patates ezeceğiyle ezelim. Çatalla da ezebilirsiniz ama çatalla uğraştırır sizi. Patates ezeceği daha kolay oluyor, daha pratik oluyor. Patateslerimiz püre haline geldi. Kaşığımızla toparlayalım. Beze sayısına göre top yapalım. Çöreği küçük yapacaksanız top halini biraz çoğaltırsınız. Masamı unluyorum. Üzerine hamurumu çıkardım. 1 dakika masada yoğuralım. Havasını alalım bu şekilde. İçerisinde havası kalırsa güzel olmaz. Mayalandığı zaman mayalanmaz tekrar. 3 bezeyi ayıralım. Ben büyük yaptım pidelerimi. Siz küçük yapmak isterseniz beze sayısını çoğaltabilirsiniz. 4 tane 5 tane çıkabilir buradan. Görüyorsunuz bezelerimin ne kadar büyük olduğunu. Elimi doldurup taşıyor.
Elimizi hafiften de unlayalım, yapışmasın elimize. Bezelerimiz hazır. Masamı unluyorum. Hafiften de bezemin üzerini unlayaraktan merdane ile açıyorum. İsterseniz elinizle de genişletebilirsiniz. Ben daha kolay, daha pratik olması için merdane ile açıyorum. Patates harcımı top haline getirdim. 3 tane bu şekilde hazırladım. Hafiften üzerine bastırarak genişletiyorum. Hamurumuzu toparlayalım bu şekilde. Beze haline getirelim. Açık yerini bırakmayalım. Patates dışına taşmasın. Sıkıştıralım iyicene. Kenara alalım. İkinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Tekrar patates topunu üzerine koyuyorum. Üzerine hafiften bastırıyorum. Genişletiyorum bu şekilde. Hamurumuzu toparlayalım. Elimizle sıkıştıralım, açılmasın. Elimize yapışıyorsa unlayalım. Beze haline getirmiş olduğum hamurları tekrar yeniden açıyorum. Birazcık büyütelim. Tepsimizin ortasına koyacak kadar büyürse yeterli. Çok kalın olmasını isterseniz puf puf kalın olmasını, fazla açmazsanız fazla genişletmeyin. İnce olsun derseniz biraz genişletebilirsiniz. Ben tepsimin ayarınca açtım. Fazla büyütmedim. Fazla da küçük yapmadım. Kalınlığı 1,5 santime yakın. İkinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Un serpmeden açmayın, yapışmasın. Açarken de çok merdaneyi bastırmayalım üzerine. İkinci tepsimizi de dolduruyorum aynı şekilde. Üç tane tepsi hazırladım. Üzerlerini kapatırım. Mayalansın. Tepsi mayası çok önemli. Bir yumurta sarısına 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Güzelce karıştıralım. Çöreğimizin her tarafına gelecek şekilde sürelim. İsterseniz içine süt de koyabilirsiniz. Parmağımızla, parmak uçlarımızla şekil verelim bu şekilde. Hem şekli güzel olur, hem bir anda puf puf kabarmaz. Eğer kabarmasını isterseniz hiç de şekil vermeyebilirsiniz. Gene de kabarıyor. Bu şekilde yaptığımız halde de kabarıyor. Üzerine susam, çörek otu serpiştirelim. Her tarafına gelecek şekilde bol bol olsun. Çok güzel yakışıyor. Çok da vitaminli. 200 derecelik ısınmış fırınımıza verelim. Fırına göre pişme süresi değişebilir. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Çöreklerimin hepsi pişti. Görüyorsunuz sıcacık. İçinde görüyorsunuz çok da güzel kabardı. Yumuşacık. Yapıp dolaba koyabilirsiniz. Çıkarıp ısıtıp servis yapabilirsiniz. İç harcını kıymalı da yapabilirsiniz. Ben patates dolgulu yaptım. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.